Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mor düğme ya da Latince adıyla Amberboa moschata papatyagiller yani Asterasa familyasına ait Anadolu ve Kafkasya kökenli tek yıllık otsu bir bitkidir. Bitki ilk defa 17. yüzyılda keşfedilerek Anadolu'dan Avrupa'ya taşınarak süs amaçlı olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Bitkinin adı ona çiçeklerin amber ve miski andıran kokusundan ötürü konmuştur. Ona ayrıca yabancı dillerde tatlı sultan, misk deve dikeni ve miski amber gibi isimler de verilmiştir. Mor düğme gösterişli ve tatlı kokulu çiçeklerini ince saplar üzerinde ve öbekler halinde beyaz, pembe ya da mor renklerde sergiler. Dar ve mızraksı açık yeşil yaprakları bitkinin tabanında bir rozet oluşturur. Ilıman iklimleri ve süzek toprakları seven bitki bol güneş isteyen bir türdür. Baharda son doğumlardan sonra ekilecek tohumlarıyla yetiştirilebilir. Parlak mor çiçekli Purple Dreams, zarif beyaz çiçekli White Swan, pastel pembe renkli Pink Perfection kültür çeşitleri ve minyatür bir türü olan Amberboa ramosa alt türü bitkinin oldukça beğenilen türleridir. Mor düğme kırsaldaki bol güneş alan bahçelere yakışan ya da kır çiçeklerinden oluşan doğal bahçelere rustik bir hava kazandıran bir çiçektir. Mor düğme permakültür bahçelerindeki ve çayırlardaki tozlaştırıcı böceklerin yaşamını destekleyen, ekoloji ve biyoçeşitlilik açısından önemli sayılabilecek bir bitkidir. Ona ana vatanı olan Türkiye ve Kafkaslar dışında Kuzey Amerika ve Avrupa'da rastlanabilir. Mor düğme insan ya da hayvan için zehirli değildir. Bu nedenle de çocuk ve evcil hayvanların bulunduğu bahçelerde ve kesme çiçek olarak güvenle kullanılabilir. Zehirli olmasa da herhangi bir gıda amaçlı tüketim şekli yoktur. Çoğunlukla dekoratif amaçlı olarak kullanımı yaygındır. Ayrıca mor düğmenin aromatik esansiyel yağı çeşitli parfüm, sabun ve mum gibi kokulu ürünlerin üretiminde kullanılır. Aromaterapide ve geleneksel tıpta baş ağrısını dindirmek ve stresi azaltmak için kullanılmıştır. Sinirleri yatıştıran, lüks ve seçkinliği çağrıştıran kokusu nedeniyle genellikle banyo ürünlerine eklenir. Mor düğme özellikle Türkiye, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da sevilen bir çiçektir. Türk kültüründe mor düğme güzellik ve asaletin temsilcisi sayılan bir bitkidir. Çiçeklerin dilinde ise seçkin bir güzelliğin ve uzun ömürlü romantik bir aşkın simgesidir. Rüyada görülen mor düğme çiçekleri ise aranan huzurun ve yenilenmenin geri döneceğini işaret edermiş. Mor düğme çiçekleri Türk kültüründe geleneksel kumaş boyama ve çömlekçilikte kullanılan desenlere de ilham kaynağı olmuştur. Ve sıra geldi mor düğmenin masalına. Uzun yıllar önce bilgeliğe ve güzelliğe düşkün, halkının sevip saydığı iyi yürekli bir sultan, kendisine sanatsal ve mimari açıdan bir şaheser olan büyük ve güzel bir saray inşa ettirmiş. Sarayının etrafındaki göz alabildiğine uzanan bahçeleri dünyanın en uzak köşelerinden getirdiği ender bulunan çiçeklerle süsletmiş. Tüm bu ihtişama rağmen sultan hala sarayında önemli bir şeyin eksikliğini duyuyor, krallığının görkemini yansıtacak, gören herkesi kendisine hayran bırakacak mükemmel bir çiçeği arıyormuş. Her akşam güneş ufukta kaybolup da ay doğar doğmaz sultan bahçesine inerek düşünceli bir şekilde çiçeklerin arasında dolaşmaya başlarmış. Fakat ay ışığında parıldayarak güzel renklerini sergileyen ve büyüleyici kokularını onun için gece esen ılık rüzgarlara bırakan çiçeklerin hiçbiri yine de onu yeterince memnun edemezmiş. Sultan bir gece çaresizce toprağa oturmuş ve ellerini yıldızlı gökyüzüne açarak yalvarmış. "Tanrım, sen ki yeryüzünde güzel olan her şeyi yoktan var edensin. Ne olur krallığımın görkemini yansıtacak, huzur ve refahın timsali olan o kusursuz çiçeği bana ver." O gece rüyasında sultana yıldız ışıkları gibi parıldayan pelerinli ve nurlu bir varlık görünmüş. Bu bir melekmiş ve sultanın avucunun içine tıpkı bir mücevher gibi görünen bir tohum bırakmış. "Duaların kabul oldu," demiş onu ziyarete gelen melek sultana. "Bu tohum bahçenin en güzel köşesinde filizlenecek. Eğer ona gözün gibi bakarsan sana krallığının ruhunu yansıtacak çiçeklerini gösterecektir." Sultan rüyasından uyanır uyanmaz avucunun içine bakıp da bomboş olduğunu görünce çok üzülmüş. Oysa o gece sarayının bahçesine misafir olan göçmen bir kuşun tüyleri arasından düşen gizemli bir tohumun toprakla buluştuğundan haberi yokmuş. Haftalar sonra günün ilk ışıklarıyla topraktan daha önce hiç görülmemiş bir bitki yükselmiş. Hızla büyüyerek muhteşem güzellikle çiçeklerini açmaya başlamış. Taç yaprakları ipek kadar yumuşak, eflatun renkli çiçekler bahçeyi hoş bir kokuyla doldurana dek sultan onu fark etmemiş. Yine bahçesinde dolaşmaya çıktığı ay ışıklı bir gecede sultan bu kokuyu takip edip de hayatı boyunca aradığı çiçeği karşısında görünce hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Hemen ellerini gökyüzüne kaldırıp Tanrı'ya ona verdiği bu mucize için şükretmiş. Sultanın bu çiçeği tıpkı bir mücevher gibi özenle koruduğunu görenler ise ona kraliyet bahçesinin mücevheri adını vermişler.
Böylece mor düğmenin şöhreti dünyanın her yerine yayılmış ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar onu görmek için sultanın krallığını ziyaret etmişler. Böylece bu güzel çiçekler sultanın krallığının tüm görkemini yansıtan ve kalpleri fetheden canlı bir sembol haline gelmişler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.